Selamlar. Güvende olmak adına güven çemberinde kısıtlı kalmış hayatlar var. Belki bunlardan biri de sizin hayatınız ve belki de farkında bile değilsiniz. İçimizde değişime hayır diyen bir ses var ve o ses bizi sürekli aynı şeyleri yapmaya zorluyor. Bir adım ileri gitmemizi, hayatımızı yeniliklerle değiştirmemizi istemiyor ve engel oluyor. Buna güvenli alanda kısılıp kalma, yani kısaca güven çemberi diyelim. Biliyoruz ki bilinçaltı hep bizi güvende tutmak isteyen bekçimizdir. Her gün yaptığınız rutin işler ve alışkanlıklarınız sizi ne kadar bunaltsa da, sevmeseniz de, bıkmış olsanız da içinizdeki bir ses bunlara devam etmenizi söyler. Farklı bir hayata adım atmak, büyük yenilikler yapmaktan alıkoyar, vazgeçirmeye çalışır. Bekçi sizi daima güven çemberinde tutmak ister. Ona göre değişiklikler, yeni atılımlar tehlikelidir. Sorun çıkabilir. Güvenlik alanında rutinde kalmak elzemdir. Kişiden kişiye bu değişimler, hayatınızda yapacağınız değişiklikler farklılık gösterir. Ve inanın sırf bu güven çemberinde kalmak için kişi yıllarca hatta ömür boyu değişimlere kapalı olarak hayatını sürdürür. Neden? Çünkü güvenlik alanının dışında kalan etkenler ve yerler tehlikeli olarak kodlanmıştır. Mesela tanıdığım bir kadın var. Değişimden o kadar korkuyor ki yeteneği olduğu halde ve imkanlar çıktığı halde sevdiği işe başlayamıyor. Olmaz ki, yapamam kilere takılmış kalmış. Karşısına çıkan bütün fırsatlar nedense başka şehirlerden geliyor ve onun en büyük korkusu şehir değiştirmek. Bu korkusu her an karşısına bir hayalet gibi dikiliyor. Adım atmasını, ilerlemesini engelliyor. Bir türlü güven çemberinden çıkamıyor. Oysa sahabeyi düşünün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları tebliğ için görevlendirdiğinde hiçbiri ben uzak diyarlara gidemem demedi. Emri alır almaz yerine getirmek için yola çıktı ki bu yol bir yıllık mesafede Çin olsa bile. İçlerinde imanın verdiği güç vardı ve bu güç korkuyu engelledi. Değişim, başarı, ileri atılma bunları yaparken hep Allah'ın desteğini, kuvvetini içlerinde hissettiler ve güç buldular. Korku olmayınca yapsam mı yapmasam mı tasası kalkar. Rabbine ve kendine duyduğun inanç ve güven kuvvetli olunca el alem ne der hapishanesi yerle bir olur. Bu ikisi yani korku ve el alem ne der olmayınca da güvende kalmalıyım, güvenlik alanımdan çıkmamalıyım inancı da gider. Diğer bir hanımsa hayatını yaşamamaktan şikayetçi. Kendisi yaşı ileri bir bekar. Anne babasıyla yaşıyor ve onların derdi sıkıntısı hiç bitmediği için kısıtlanmış bir hayat yaşadığını söylüyor. Bu hanımın bilinçaltının gizli niyetine baktığımızda yani neden şikayet ettiği halde bu istemediği hayata devam ediyor. Bilinçaltının gizli niyeti şuymuş meğerse. Özgür kalırsam bocalarım, ne yapacağımı bilemem, yanlış işler yaparım. Gizli niyeti bulma videomda yaptığımız gibi kişinin özgür olursa yanlış iş yaparım inancını kırdık. Kendine güvenmesini sağladık. Çünkü önündeki tek engelin kendisi olduğunu görmesi gerekiyordu. Sonrasında nasıl olduysa anne babasının derdi sorunu bitti. Kendi kendilerine yeter oldular. Hanım da yani kendisi de evlenme kararı aldı. Her şey jet hızıyla değişti hayatında. Güven çemberinden çıkmak için kendinize sormanız gereken sorular var. Birincisi, niye bu hayattayım? Nereye doğru gidiyorum? İkincisi, içimdeki korkuların, çaresizlik hissinin, yapamam duygularımın farkında mıyım? Ya da bu duygular hayatımın hangi alanında var? Üçüncüsü, değişmeye hazır mıyım? İstediğim hayatı yaşamak için özgür hissediyor muyum? Dördüncüsü ise hata yapmaktan korktuğum için eyleme geçmekten vaz mı geçiyorum? Erteliyor muyum? Niye buradayım? Nereye doğru bu yolculuk sorusuna verdiğiniz cevap sizi mutlu ettiyse, hedeflerinizin peşinde engel tanımadan gidiyorsanız sizi tebrik ederim. Ama hayat yolculuğunuzdan memnuniyetsizlik varsa ve ısrarla aynı sevmediğiniz hayatı yapmaya devam ediyorsanız artık güven çemberini kırma vaktiniz gelmiş demektir. İkinci soruya geçin lütfen. İkinci soru, içinizdeki korkuların, çaresizlik hissinin, yapamam duygularının farkında mısınız? Yok bende korku falan yok deyip kestirip atmadan biraz kendinizle yüzleşin. Niye içinde sevmediğiniz olayların yaşandığı bir hayatı sürdürüp duruyorsunuz? Hangi konularda değişime engel his ve düşünceleriniz var? Olmaz ki, gerçekleşmez ki dediğiniz ve kendi engellerinizi kendinizin koyduğu neler var? Şimdi sınırları ve engelleri kaldırıp yapamam demeden bir daha istemeyi deneyin. Olmamasına sebep sakın sizin koyduğunuz engeller olmasın,
Bunu her gün 30 saniye yapın. Bütün koyduğunuz sınırlamaları, engellerinizi kaldırıp sınırsız yaratma gücü olan Rabbinizden siz de sınır koymadan isteyin. Israrla her gün ümitsizliğe düşmeden ve kendi koyduğunuz engelleri kaldırarak isteyin. İnşallah olmaya başlayan hayalleriniz gerçekleştikçe şaşıracaksınız. İçinizdeki sahte benliğin sesi olmaz, mümkün değil, gerçekleşmez diye bağırsa da siz onu dinlemeden istemeye devam edin. Üçüncü madde, değişime hazır mıyım? İstediğim hayatı yaşamak için özgür hissediyor muyum? Bu soruya bakalım. Bilinçaltı değişimden korktuğu için bu sınırsız istemeler, engelleri kaldırmalar bu korkuyu iyice artırır. İçeride bir savaşa meydan vermemek için, bilinçaltının baskıyı arttırmaması için şöyle yapın. Birincisi, gözlerinizi kapatın. Değişim kötüdür, tehlikelidir, inancımın oluşumunu iptal ediyorum. Kendimden tamamen gönderiyorum, arınıyorum deyin. Sonra değişik farklı bir hayatı yaşamaktan, deneyimlemekten korkuyorum. İnancımın oluşumunu kırıp yok ediyorum. Kendimden gönderiyorum ve özgürleşiyorum deyin. Bunu olumsuz inançlarınızı fark ettikçe her inancınıza uygulayabilirsiniz. Bir tane daha yapalım. İstediğim hayatı özgürce yaşamak tehlikelidir. İnancımın yapılanmasını yıkıp iptal ediyorum. Kendimden gönderiyorum, arınıyorum. Bu terapiyi her gün yapın. Ta ki sizden tamamen gidene kadar. Sıra 4. soruda. Hata yapmaktan korktuğunuz için eyleme geçmekten vaz mı geçiyorsunuz? Erteliyor musunuz? Hata yapma korkusu kişiyi hep geriletir. Adım atmasını engeller. El alem ne der ya beğenilmezsem korkusuyla kol kola dolaşır. Oysa bu korku yüzünden hayatı deneyimlemeyi, iniş çıkışları olsa da yaşamayı erteleriz. Keşke yapsaydım diye dövünmek yerine denedim, uğraştım, elimden geleni yaptım demek inanın çok daha harika bir duygu. Hayatı ıskalamak yerine korkuyu alt edip üstüne gitmek, ne derler, ne laf ederler yerine ben mutlu oldum mu, Allah benden razı oldu mu diyebilmek. Deneyin, keşke yapsaydım, etseydim, gitseydim yerine denedim deyin. İnanın pişman olmayacaksınız. Hata yapma korkusu ya bilinçaltındaki çocukken aldığınız kararları değiştirerek gider yok olur ya da üstüne giderek çözülür. Ya da hata yapmaktan korkarak yaşarken bir baş ağrısı, bir migren gelip sizi buluverir maazallah. Allah deneyen, yanılan ama yine ayağa kalkan, tecrübe edinen, yılmayan kullar istiyor. Hadis-i şerifte, eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah Teala Hazretleri sizi helak eder ve yerinize günah işleyecek fakat tövbeleri sebebiyle mağfiret edeceği kimseler yaratırdı diyor. O zaman değişmeye, ilerlemeye, atılım yapmaya, yeteneğimizi ortaya çıkarmaya, hayırlı Allah yolunda güzel maceralar yaşamaya evet diyelim. Ömrünüz aydın, keyifle deneyimlediğiniz hayatınız neşeli, sevinçli olsun. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın.